Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz göçmenlik yine. Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz göçmenlik yine. Bugün bir önceki videomuzun devam videosunu çekeceğim. Bugün Türk göçmenliğinin tarihinden ve Türk göçmen tiplerinden ve göçmen çatışmalarından bahsedeceğim birazcık daha. Bu konuya odaklanmayı planlıyorum. Konuya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bunlar çok önemli. Bu çok önemli bir konu. Bu arada bu videoyu anlatırken bazı terimler kullanabilirim göçmenlikle ilgili. O yüzden bir önceki videomu izlediğinizi varsaymak zorundayım. Yani çünkü baştan başlarsam çok uzun sürer. Şuraya ya da şuraya bir yere koyuyorum. Oradan önceki videomu izlemediyseniz izleyin. Yoksa sizin için anlaşılmayan yerler olabilir. Önce bunu söyleyeyim. Şimdi göçmenliğin kuşaklarından bahsetmek istiyorum öncelikle. Türkiye'nin göçmenlik tarihi, yani Avrupa'ya göç tarihi genelde işte 1950'lerde 60'larda başlayan bir tarih. Çoğu kişinin bildiği gibi. Bu işçi göçüyle başlıyor. Herkesin bildiği Almancı amcalardan ve dedelerden bildiği işçi göçünden bahsediyorum. Buna birinci kuşak göçmenler deniyor. Birinci kuşak göçmenler nedir? Ne oluyor? Gel tamam gel. It's okay. He's excited I think. Birinci nesil göçmenlerden başlıyorum. Birinci nesil göçmenler bu bildiğimiz 60'larda Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda gibi birçok ülkeye giden işçi göçmenler, işçi Türkler. Bunların temel olayı nedir? Bu insanların hepsi Türkiye'de doğmuş, büyümüş, eğitimini Türkiye'de almış ve genellikle daha vasıfsız insan. Bunlar bu Avrupa ülkelerine işçi olarak gidiyorlar. Bu dönemin en temel özellikleri nedir? Onlardan bahsedecek olursam. Birincisi, bu dönemdeki Türklerin büyük bir çoğunluğu gittikleri ülkelerde yaşamayı planlamıyor. Orada ölmeyi falan hiç planlamıyor zaten. Birinci nesil göçmenlerin en temel özelliği Türkiye'ye geri dönmeyi planlamaları. Gittikleri ülkeye bir iş fırsatı olarak görüyorlar ve oraya gidip orada belli bir süre yaşayıp belli bir para kazanmayı ve geri dönmeyi planlıyorlar. Temel mantık bu. Aynı şekilde ülkeler de onları geri göndermeyi planlıyor zaten. İlk etapta amaç bu. Bu göçmenlere sağlanan avantajlardan ve dezavantajlardan bahsedeyim ilk olarak. Şimdi bu göçmen grubunun bir iş sıkıntısı yok bir kere. Böyle bir artısı var. Çünkü bir işe gidiyorlar. Birçoğunun temel hak ve özgürlükler bağlamında bir sıkıntısı yok. Çünkü zaten ülke onları almak istediği için temel haklarını kısa sürede veriyor. Ama eksisi ne? Bu insanların birincisi bir dil eğitimi, bir topluma uyum gibi bir şeyiyle ilgili bir devlet çabası da zaten yok. Çünkü zaten devlet de onların kalmasını planlamıyor. Aynı çaba Türklerde de yok. Çünkü Türkler de kalmayı planlamıyor. Yani olan sonuç ne oluyor o yüzden? Türkler yurt gibi bir şekilde kalabalık gruplar halinde bir arada yaşıyorlar. Hiçbir şekilde ne Almanca ya da gittikleri yerin dilini Hollanda içinse Flemenkçe bu dili öğrenmiyorlar. Öğrenmeye çalışmıyorlar. Çünkü kafadaki şey döneceğim. Ve ellerine geçen paraları Türkiye'ye gönderiyorlar ve yaptıkları yatırımları Türkiye'ye yapıyorlar. Türkiye'den ev alıyorlar. Böyle bir nesilden bahsediyoruz. Bunlar birinci kuşak göçmen. Biraz da onları çekelim o zaman. Yine video açık değil mi? Açık açık. Bunların uyumunu etkileyen tabii ki de başka faktörler var. Birincisi uğradıkları ayrımcılıklar ve ırkçılıklar. İkincisi Müslüman olmaları ve o zaman Avrupa ülkesinde Müslümanlıkla ilgili bilincin şu anki kadar bile asla olmaması. Bunun dışında o dönemlerde kültür ortaklığının çok daha düşük olması. Bundan neyi kastediyorum? Siz şu an dünyanın birçok yerinde belli Türk ürünlerini bulabilirsiniz. Çünkü Türkler belli yerlere gittiler, bir şeyler açtılar ve yerleştiler falan, bir şeyler oldu. Ya da dünyanın birçok yerinde benzer filmleri ve benzer dizileri konuşabilirsiniz. Yani gidip Hollanda'da da Breaking Bad konuşabilirsiniz, Almanya'da da konuşabilirsiniz, Amerika'da da konuşabilirsiniz. Bir kültür ortaklaşması oluştu internetle ve modern dünyayla birlikte. O zaman onlar falan tabii ki yok. Haliyle Almanların hiçbir ortak noktası yok bulundukları toplumla. Niyetleri de yok orada yaşamaya. O yüzden hiçbir şekilde böyle bir çaba da göstermiyorlar. Dediğim gibi devletin de böyle bir çabası yok. Toplumun da yok. Kimsenin yok. Karşılıklı bir mutualist ilişki var ortada. Ama sadece işe dayalı ve ayrılma hedefi üzerine odaklı. Yani ne devlet onları istiyor ne bunlar kalmak istiyor. Böyle bir yapı var. Birinci kuşak göçmenler bu şekilde yaşıyor hayatlarını. O yüzden İşte bu gördüğümüz, şu an eleştirdiğimiz, hatta birçok insan dalga geçtiği göçmen profili oluşuyor. İşte 35 yıl kaldım, bir kelime öğrenmedim profili böyle oluşuyor. Daha sonra bir şeyler oluyor ve onlar orada yerleşiyorlar. Bafi ne yapıyorsun anne? Bafi'cim, aramızdaki bu romantizm ne zaman biter tahminim? Hadi koş. Hadi koş. Tamam sakin ol Bafi'cim, tamam. Tamam sakin ol. Tamam ya. Bafi çok sevdi beni. Bagaj solist olur. Kokuyor muyum?
ikinci kuşak göçmenler dediğimiz grup devreye giriyor. İkinci kuşak göçmenler kim? Ya birinci kuşaktan sonra gelen, onların eşleri, çocukları falan gibi grup, ya da onlar birinci kuşağın evlendiği kişiler, akrabaları, bilmem neleri falan. Bu grubun özelliğine, bu grupta gene büyük çoğunluğu ana eğitimini, ilkokul düzeyinde en azından eğitimini Türkiye'de almış. Oraya belli bir yaştan sonra gitmiş gruptan bahsediyoruz. Yani buradaki grupta şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar sonradan geldikleri için ve hala devletten bir şey olmadığı için, bir yapılanmış bir düzen olmadığı için bunların bazılarının eğitimine devam etmesi gerekiyor. Almanca yok. Bunlar işçi çocukları, bunlarda para yok. Böyle bir destek yok. Sonuç olarak bunlara iş yok. Öbürlerine vardı ama artık yok. Çünkü bunlar plansız gelen insanlar artık. Sonuç olarak ne oluyor? Kalifiye olmayan, işsizlik potansiyeli taşıyan, bulunduğu toplumunda alt segmentte kalan bir grup insan yetişmeye devam ediyor. Bu grubun artısı ne? Bu grup tabii ki zamanla Almanca öğreniyor ve oraya daha iyi adapte olmaya çalışıyor ve orada kalmayı daha çok isteyen bir grup bu. Yani temel hedefleri Türkiye'ye dönmekten artık çıkıyor ve oranın farklı artılarını görüyor. Evet, orada kalmak istiyorlar. Yani yine bir Türkiye özlemi ve Türkiye muhabbeti var ama hayattaki tek hedef Türkiye'ye dönmekten çıkıyor artık. Ama dediğim gibi bu kuşak arada kalmış bir kuşak. Dil problemleri falan çok belirgin olduğu için eğitimin yarısı burada, yarısı orada. Kalifiye işçi çok sınırlı. Haliyle fakirlik var çünkü yaşam standartı düşük ve Almanların da aslında ya da işte Hollandalıların da göçtükleri ülkelerin de temel beklentisi aslında birazcık bu. Hani kalsınlar ama belli işler yapsınlar ve belli standartta yaşasınlar isteniyor bir yandan da. Yani o yüzden devletlerin desteklediği şey de aslında bu. Bunlar birbirini doğuruyor ve böyle bir ikinci nesil ortaya çıkıyor. Bunlar işte yarı Almanca yarı Türkçe konuşanlar. Türkiye'yi sanki çok iyiymiş gibi sürekli anlatıp Türkiye'ye dönmekle ilgili de aslında hiçbir fikri olmayanlar. Yani sözde çok memnun olup ama hiçbir yatırımını Türkiye'ye yapmayıp orada dükkan açanlar. Yani Türkiye'ye dönmek gibi bir eforu da yok ama bir Türkiye özlemi de sanki sürekli var gibi. Bu kesin ikinci nesil göçmenler oluşturuyor. Bu tamam bildim. Türkiye çok iyi, biz burada Türkiye aciz. çok iyi, aynen o kesin. Ne oldu? Gel tamam gel, artık ben de seni özledim, gel. Gel. Gel Tamam, aldık gel, seni. tamam, gel. Sevdik seni. Tamam. Tamam sen çok tatlısın, tamam ya, tamam aşkım ya. Tamam, devam edebilirsin. Demiyorum. Köpekten, hayır köpek. Evet devam ediyorum. Buffy niye beni bu kadar seviyorsun? Östrojen galiba. Östrojenimden. Evet. Şimdi üçüncü nesil göçmenlerde Almanya'da doğmuş ya da işte Hollanda'da doğmuş göçmenlerden bahsediyorum. Sürekli Almanya'da sebebi biliyorsunuz en çok Almanya olmuş olması ama birçok Fransa, Hollanda gibi farklı ülkelerde olmuş. Bu üçüncü nesil orada doğuyor. Üçüncü neslin orada doğduğu için bir dil problemi yok bir kere. Ve haliyle daha iyi eğitimde daha iyi yerlere gelme imkanları oluyor. Çünkü direkt oranın eğitimini ve oranın kültürünü alıyorlar. Kültüre daha iyi uyum sağlıyorlar. Bunda da şöyle bir sorun oluyor. Bunlar da nasıl çocuklar oluyor, nasıl söyleyebilirim? Aileleriyle problem yaşayan, kültürler arası çatışmayı çok yoğun yaşayan göçmenler oluyor. Neden? İşte bunu da şöyle görebilirsiniz. İşte yaşlılar der ki işte çocuğum Almanya'da doğdu büyüdü, işi iyi ama hiç Türk gibi değil. Çok yozlaşmış, ilişkileri çok yoz, işte ne bileyim bizim kültürümüze uygun değil, saygılı değil, işte ne bileyim dinine bağlı değil, örfüne bağlı değil falan gibi bu kafalar. Kültürler arası fark o kadar belirginleşmiştir ki çünkü ilk gruplar çok Türk ve Türk gibi yaşamaya çok odaklıdır ve ayrılmıştır kendini gruplardan. Bunlar da adapte olmuşlardır ve fark o kadar belirgindir ki insan kendi çocuğuna yabancılaşır ve kendi çocuğuyla problem yaşar. Böyle bir kuşaklar arası çatışmanın çok belirgin olduğu bir şey bu da. Çünkü anneler babalar Türkiye kültürüyle yetişmiş oluyor. Ve uyum göstermek de istemiyorlar biraz önce bahsettiğim nedenlerden dolayı. O yüzden de göstermiyorlar. Yani ama sen mesela gece saat 9 olduğunda çocuğun evinde istiyorken çocuk işte sevgilisiyle birlikte yaşamak istiyor. Evet. Çünkü büyüdüğü yerin, doğduğundan beri büyüdüğü yerin normali bu. Ama işte evdeki baba bunu şey gibi yorumluyor. Çok yozlaştı bu çocuk gibi yorumluyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? Haliyle çok belirgin bir çatışma var. Bunların da temel problemi bu. O yüzden bu nesilde de böyle bir arada kalmışlık. Hani ne eve yaranabiliyor ne okula yaranabiliyor gibi, anladın mı? Ne yerden ne serden. Böyle bir arada kalmış bir nesil bunlardan. O yüzden bunların da böyle problemleri var. Bunları anlatmamdaki temel sebeplerden biri aslında bu işte Almancılar kitlesine yapılan yoğun eleştiriler ve yoğun nefretlere de biraz açıklık getirmem. Bu böyle bir süreç. Altında bir sürü neden var. Şu anda da insanların büyük bir çoğunluğun rahatsız olduğu, işte cahil bulduğu, uyum sağlayamamış olarak gördüğü bir Almanca kitlesi oluşmuş. Uyum sağlayamadıkları çok açık bu arada. Ama dediğim gibi bunun bir sürü nedeni var ve bir sürü şeyden etkilenmiş bir şey. Şimdi birazcık da günümüz göçmenliğinden konuşmak istiyorum. Almancı göçmenlik kafasına çok sallamadım. Çünkü zaten çok sallanıyor ve çok eleştirilen bir şey.
Şimdi birazcık günümüzü konuşmak istiyorum. Bir de dediğim gibi artık yani olan olmuş, insanlar artık ölmüş. Çocukları bile kaç yaşında yani. O yüzden Günümüz göçmenliğine sallayacaksın gibi hissediyorum. evet, biraz günümüz göçmenliğine salmak istiyorum. Buyurun. Şimdi bu göçmenlik böyle bir grup. Genellikle ayrılma, biraz bir önceki videomda bahsettiğim ayrılma terimini yaygın gördüğümüz bir göçmenlik grubu. Şimdiki göçmenlikten de bahsettiğimizde de şimdiki göçmenler de nasıl? Yani bu benim şahsi gözlemim tabii ki. Türkiye'den tabii ki bir sürü nedene dayalı olan bir kaçma isteği var. Ve gittikleri yerlerde sürekli Türklerden rahatsız olma, işte kendilerini daha önce giden Türklerden utanıyormuş gibi lanse etme, daha önce giden Türklerin yaptıkları şeylerden hep rahatsız olma, işte ne bileyim Türk mahallelerinde şöyle var oluyor da Türkler zaten böyle de uyamıyor da bilmem ne de falan gibi şeyler. Türk değilmiş gibi davranma, gücünü yok sayma eforu göstermek. Şunu demeye çalışıyorum. Onlar ne kadar ayrı yaşadıysa toplumdan, ayrıştırdılarsa kendilerini ve başka nedenlerden dolayı, ne kadar ayrılarsa, ne kadar uyum sağlayamadılarsa, buradaki şu an yeni gelmeye çalışan ve gelen, kendini asimile etmek için parçalayan insanlar da aynı şekilde aslında uyum sağlayamıyor. Çünkü uyum böyle bir şey değil. Türk değilmiş gibi davranmak ya da işte sen hiç Türkiye benzemiyorsun ya denildiğinde gurur duymak bir başarı ya da bir uyum asla değil. O yüzden şu an bu yeni gelen göçmen neslin, bu bahsedilen ve herkesin tiksindiği göçmen nesile aşırı benzediğini düşünüyorum. Ve aynı şeyin neyin olduğunu anladınız. Laciverti olduğunu düşünüyorum. Neyin ya? Gerçekten birbirlerine aşırı benziyorlar. Bir şeyin iki kutbular ama zaten genelde bir şeyin iki ucu birbirine çok benzer. Devam et. Utandım. Utandın mı? Yani birbirlerine çok benzediklerini düşünüyorum. O yüzden de birini eleştirirken diğerini eleştirmemenin de çok aslında doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Buraya geliyorsanız buraya uyum göstermek elbette ki isteyebilirsiniz ve bunun için bazı fedakarlıklar yapmanız da gerekebilir. Buna da bir şey demiyorum. Yani %100 aynı kalmayacaksınızdır zaten. Ama temel hedef şu olmalı. Kendinizi tanımak, burayı tanımak, insanları, kültürü, normal olan şeyleri tanımak ve bunlar arasında belli kararlar ve belli uyumlar göstererek bir orta yol çizmek. Yani her şeye uymak zorunda da değilsiniz bu arada. Böyle bir örnek üzerine anlatabilirim. Siz, kendim de mesela böyleyim. Etrafınızdaki işte çok yakın olmadığınız, eşiniz, sevginiz falan olmayan erkeklerle yüzeyel iletişim kurmaya alışmış olabilirsiniz. Bunun için Türkiye'de çeşitli nedenleriniz de olabilir. Yani 2 kere birileriyle fazladan konuşmuşsunuzdur, sizi taciz etmiştir, numaranızı istemiştir. Bir şeyler yaşamışsınızdır ve bunu geliştirmişsinizdir. Bunun daha ahlaklı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Bunun daha normal olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama buradaki bir insan bu davranışı çekingenlik olarak yorumlayabilir. Bir pasiflik olarak yorumlayabilir. Burada yapılması gereken şey nedir? Sizin bunu niye yaptığınızı bilmeniz gerekir. Ben bunu yapıyorum çünkü benim için ahlaklı bir davranış diyebiliyor olmanız gerekir. Bence ahlaklı kadın böyledir diyebiliyor olmanız gerekir. Karşı tarafı anlayabiliyor olmanız gerekir. Onlara göre bir kadının bir erkekle işte yakın olmadığı bir erkekle bir iletişim kurmasında bir ahlaksızlık yok. Ben bunu anlıyorum. Onlar böyleleri biliyor olmak gerekir. Bu noktada oturup bir karar vermek gerekir. Ben buna uyum gösterebilir miyim? Bu benim uyum gösterebileceğim bir şey mi? Uyum göstermek istiyor muyum? Göstermesem ne kaybederim? Bunun bana getirisi ne olur? Bunu oturacaksınız, düşüneceksiniz. Ya bir ortaklaşmaya gideceksiniz ya bu bir ayrı olarak kalacak. Ama bunun bir ayrım olduğunu ve bunun bir bedeli olacağını, yani bunun bir şeyleri etkileyeceğini bilmeniz gerekir ve kabul etmeniz gerekir. Değişmek zorunda da değilsiniz. Değişmemek zorunda da değilsiniz. İster komple değişirsiniz, ister 1 gram değişmezsiniz. Ama yapılması gereken şey kendinizi tanımak ve onları tanıyıp bilinçli bir şekilde ne yapmak istediğinize karar vermek. Bunu demeye çalışıyorum. Bu bayağı kuzu. Köpek Bayağı falan büyük, değil. mi? Videomu sonuna kadar izleyen ve bir dahakini izlemeyi planlayan herkese kalp gönderiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dedim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Bu konuyu sevdiyseniz bununla ilgili de başka videolar da çekebilirim. Çok öpüyorum sizi. Sizi çok seviyorum. Çünkü çok tatlısınız.